Merhaba, bugün Kekova'dayım. Kekova Üçağız köyündeyim. Ve Batık şehri beraber geziyoruz. Ayna var. Ben ışık tutacağım arkadaşlar yapıları size göstermek için. Tabii burada 8.000 yıllık bir yaşam var. İlk Likya, Roma, Bizans'ta yapıları. Gördüğümüz ön taraftaki daha çok liman depoları, balık sosisama depoları ve zeytinyağı depoları olarak daha çok burada küçük bir ticaret yeridir bu bölge. Ön taraftaki Burası. gördüğümüz oyma kesme taşlar Likya dönemine aittir arkadaşlar. Birazdan Roma yapıları göreceğiz. Şimdi tam ışık tutuyorum. Burada daha çok kilise ve sarnıçlar göreceğiz. Tam ışık tutuyorum şu anda. Harç var arkadaşlar. Burası bir kilise. Hemen küçük bir mağara gibi bir yer var. Burası Likya dönemine ait soğuk hava deposu olarak bilinir. Yine yukarı baktığımız zaman limana inen Likya'nın küçük basamakları arkadaşlar. Tabi arkadaşlar Kekova ismi bölgede keklik ve kekiğin bol olduğu bir adadır. Aslı ismi Kakova ama ikisini birleştirmişler. Kekova adası olarak isim koymuşlardır. Ada 12 kilometreden oluşup yükseklik 250-300 metreye kadar değişebiliyor. Tersane koyunda yüzmüştük arkadaşlar. Bu depremler tabii ki orada tersane büyük gemilerin onların yapıldığı yer. İzin verilen yerlerden bir tanesi orada yüzdük. Ve şimdi yavaş yavaş Batıkşehir'den böyle ilerleyeceğiz Korsan Mağarası'na doğru. Hemen yine Likya dönemine ait bir yapı birleştirilmiş. Oradaki ara parçaları görebiliyoruz. Yine burada bir depo arkadaşlar. Yeni araştırmalara göre balık soslama depoları daha çok fazla görünüyor. Evet, gördüğümüz su sarmışlar arkadaşlar. İlk tane daha çok bu bölge su ihtiyaçlarını bu şekilde su biriktirerek buradan ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Hemen üşük tuttuğumuz yapı arkadaşlar Roma dönemine ait bir hamam arkadaşlar. Sıcak soğuk diye ayrılmıştır. Daha çok ısıtma sistemleri gördüğümüz kiremitten bu şekilde ayarlanmıştır. Biliyorsunuz daha çok Roma hamamları her yerde görebilirsiniz. Çünkü o dönemde hastalığın, vebanın çok olduğu bir dönem. Mutlaka bu limana giriş çıkışlarda hamama girerler. Hastalığın daha çok yayılmaması için bu şekilde bunu kullanmışlardır. Yine oda göreceğiz arkadaşlar. Küçük oyuk taşları merak ederseniz oyulmuş. Bu zamanda aralarında kalas koyup bir üst kata çıkmak için oyulmuş küçük kayalardır arkadaşlar. Yine yukarıdan gelen su sarnıcı arkadaşlar. Su kanalları, limanına. Kanalizasyon hemen geliyor burada. Yine bir tane daha görüyoruz su kanalı ve su sarnıcı arkadaşlar. Burası ön taraf bahsettiğim gibi Likya dönemine ait. Yukarıdaki ise Roma dönemine ait. Dikkat edersek aralarında harç yoktur arkadaşlar. Böyle yapılar Roma dönemine aittir. Böyle bu şekilde yapılar, oyma kesme taşlar Likya dönemine ait taşlardır. Yapılı Bizans harçlı yapı görürseniz o da Bizans dönemine aittir. Üç medeniyetinin yapısını bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Büyük olan oyuklar ise daha çok fener, ışıklandırma amaçlı kullanmışlardır. Geçtiğimiz daha çok liman, yavaş yavaş yukarıda yerleşim alanını görüyoruz. Bu da Roma'nın taşlarını Bizanslar kullanmışlar, harç kullanmışlar da dikkat edersek. Üst üste yapılan evler arkadaşlar o dönemde taş balta dediğimiz o kesme oyun taşları bu şekilde yapmışlardı. Yukarı baktığımız zaman yapıları görebiliyoruz bu şekilde. Zaman bir tane kapı göreceğiz. Roma dönemine ait bir kilise arkadaşlar. Tam ışık tutacağım haç göreceksiniz. Kırık bir yer var. Hemen şu anda ışık üzerinde haçı görebilirsiniz.
Yine karşımızda büyük bir depo göreceğiz arkadaşlar. Burası da yine net bir şekilde ikinci kata çıkmak için kalasları aralarında küçük oyuk taşları görebiliyoruz. Tabii arkadaşlar Likya tarihini anlatmak için öncelikle Likya'nın ana temeli Santos'tan başlamak gerekiyor. Çünkü asıl demokrasinin ilk başlangıç noktası dediğimiz Santos'tur arkadaşlar. Santos'un önemi şudur arkadaşlar. Tarihinde iki büyük toplu intihar geçirmiş, iki büyük yangın ve iki büyük depremin geçirdiği ve Likyalıların da en şanslı şehri olarak başkent. Santos nerede derseniz karşı Kalkan, Kınıkköy'ün içerisine yaklaşık kaçtan 45 kilometre Kınıkköy'ün içerisine kalan bir başkent arkadaşlar. Tabii neden şanssızlıklar arkadaşlar? Bu tabii ki tarihte milattan önce 545 yılda büyük Pers komutanının Arpekos'un binlerce ordusu Likya'nın başkentine saldırı düzenler. Tabii bugüne kadar Santoslar, Likyalılar yani hep onuru, gururunu yaşamış bir halk ve çok zengin bir halk, savaştan kaçan bir halk olmuştur. Ama maalesef Persler tarafından savaşa itilmiştir. Onlar da onuru, gururu uğruna asker sayısı az olduğuna rağmen binlerce orduya karşılık verir. Sonuna kadar savaşır, mücadele eder. Ama bakıyorlar ki Santoslar bu mücadeleyi kaybedeceklerini anlıyorlar. Perslere karşı esir düşmekten ise, köle olmaktan ise toplu halde ölmeye yürüyorlar. Önce değerli eşyalarını, daha sonra çocukları, kadınları, köleleriyle birlikte önce şehri yakıp daha sonra onuru gurur uğruna kendilerini yakmışlardır. Perslere karşı esir düşmekten ise. Tabii o dönemde bu dönemde nasıl yaylacılık olayı varsa arkadaşlar o dönemde de yaylacılık devam ediyor. Ve şans eseri 80 ailenin o dönemde yaylada yaşadığı için bu faciadan sağ olarak kurtulur. Ve bu 80 aile tekrar Santos bölgesine gelip yeni baştan restore edip yaşamları başlar. Milattan sonra 533 yıllarında bölgeye Büyük İskender gelir. Ama tabii ki şehir çok güç kaybettiği için hiçbir direnişle karşılaşmadan bölgeyi Büyük İskender ele geçirir. O 80 aileyi de kendi himayesine alıp uzun yıllar yaşamaya başlar. Ta ki 42'ye kadar. Yani bölgeye Brutus gelinceye kadar. Senden Brutus arkadaşlar Santos'tan başlıyor. Tabii Santos'lar bir türlü Brutus'la yine vergi konusunda anlaşamıyorlar. Ve anlaşamadan dolayı bu sefer Brutus bölgeye saldırı düzenliyor. Yine Santos'lar karşılık veriyor. Bakıyorlar ki yine bu ikinci defa bu savaşı kaybedeceklerini anlıyorlar. Yine aynı şekilde çocukları, kadınları bir yere toplayıp şehri ve kendilerini ikinci defa yapmışlardı. Ve tabii ki Santos başkentliği yavaş yavaş kaybetmiştir tamamen. O dönemde zengin bir insan gelir bölgeye. Maddi manevi olarak destek verir. Santos tekrar ayağa kaldırır ve eski parlak günlerine dönmek gereken yine şanssızlıklar devam eder. Bu sefer iki büyük deprem geçiriyor. İlk deprem milattan önce 141 depremi, ikinci deprem milattan sonra 247. Bu depremler Saklıkent Kanyonu dahil Santos, Patara ve gördüğümüz Batıkşehir arkadaşlar Kekova. İlk depremde ada çatlak veriyor. Sular dolmaya başlıyor. Tamamen sular altında kalmaya başlıyor. İkinci büyük depremde de gördüğümüz ada bir bütün adadır. İkinci büyük depremde de tamamen ada üçe ayrılmıştır. Kalktığımız noktada 3 ağız köyü ismi oradan gelmektedir arkadaşlar. 3 tane girişi vardır. Gördüğünüz ilk akvaryum koyundan ve gördüğünüz sadece adalar. Yani Lembe dediğimiz bölgeden açılmıştır. O yüzden 3 ağız Keko ismi buradan kalmıştır. Hep böyle şanssızlıklarla devam etmiştir. Tabii Santos başkentliği kaybettikten sonra arkadaşlar yolunuz düşerse eğer orayı görürsünüz. Patara başkentliği alıp 600 yıllık başkentlik yapmış oluyor Patara'da. Likya'nın ilk meclis, ilk parlamento binasını göreceksiniz. Kapasitesi 1200'den bütün kararların çıktığı yer olarak bilinir. Yine aynı zamanda bir arena vardır, tiyatro dediğimiz 4500 kapasiteli. Orada da tiyatro ederseniz gladyatörlerin kılıçları ve elbiseleri kabartmalarla taşlara yansıtmışlardı. Tabii bu depremler Santos bölgesine kadar bu deniz gelmiştir ve bu depremler çekilince Patara'ya kadar gitmiştir. Patara'da yine
Dünyada ikinci ve birinci kumsallardan bir tanesi. 18 kilometre. Tamamen görebileceğiniz kumsal oradadır arkadaşlar. Bir de aynı zamanda kaplumbağa yani Karattaların meşhur yeridir. 1 Mayıs 1 Ekim'in Karattaların plaja bıraktığı bir yerdir. Karattaların özelliği ise eğer ki Patara plajında doğduysa 25 yıl sonra dünyayı geçse tekrar o plaja gelmek zorunda, başka bir yere gitmez ayrılmışlar, yumurtayı oraya bırakacaklar. Görürseniz Karattalar arkadaşlar bazen şans burada görebilirsiniz. Bunlar yaklaşık 250-300 yaşına kadar yaşıyor. Çünkü kan dolaşımı oldukça yavaş olduğu için uzun süre yaşayabiliyor. Az önce rehberin bahsettiği Santos uygarlığı şu bakımdan ilgimi çekti. Bu kişiler Perslerin onlara saldıracağını ve işgal edeceğini öğrenince intihar ediyorlar toplu bir biçimde. Ama felaketler bir türlü yakalarını bırakmıyor. İşte yakarak intihar ediyorlar kendilerini. Aslında böyle yaparak bir karma yarattıklarını düşünüyorum. Farklı bir teslimiyette olmaları gerekirdi. Çünkü sen zorluk geliyor diye intihar edersen bu zorluklar hiç bitmez. Çünkü dersten bir mesaj alana kadar devam eder. Bir şaman atasözü vardı. Ders sen öğrenene kadar devam eder. Bana biraz öyle geldi. Bunların bu kadar şanssız olmalarının bir sebebi hani bakalım bu sefer yine intihar mı edecekler, dayanacaklar mı? Böyle bir yorum.